Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kız bebekler için çok tatlı, çok şirin, fırfırlı bir patik modeli anlatacağım. Bayağıdır da patik modeli örmüyorduk. İlk defa yapacaksanız bile benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. Hiç tereddüt etmeyin. 1 saatte bir çift örebilirsiniz. İp olarak orta kalınlıkta bebe yünü kullanacağım. Şiş olarak 3 numara şiş kullanacağım. Eliniz sıkıysa 3,5-4 numara şiş kullanabilirsiniz. Patiğimiz 3 ay 10 ay arası bebeklere olur. Tabi elinizin sıkılığı, genişliği de önemli arkadaşlar. Evet, taban kısmından başlayacağız arkadaşlar. Taban kısmından 50 ilmek atarak başlayacağız. Hazırsanız yapımına geçelim. Evet, ikiye katladım ipimi. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şişimize tek sayı 50 tane ilmek atalım. Ben de atıp döneceğim. Şişime 50 tane ilmeğimi attım, çevirdim. Haroşa öreceğiz. Haroşayı ben ön yüzden de düz, arka yüzden de düz olarak örüyorum. Siz kendi bildiğiniz gibi de yapabilirsiniz. Evet, haroşa örerek ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son 2 ilmeğim kaldı. Onları da örüyorum. Evet, çevirdim. Ön yüzde bir sıra haroşam oluştu bile. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum ve yine haroşa örerek ilerliyorum. Evet, haroşa örerek ilerleyelim arkadaşlar. Toplamda 5 sıra örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 5 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi biz tabandan başladık arkadaşlar. Tabandan başladık. Bilek kısmına doğru eksiltme yapmamız lazım. Tam ortada 2 ilmek kalacak şekilde sağ tarafta 24, sol tarafta 24 ilmek sayıp işaretleyici koyacağım. Siz koymayabilirsiniz. Sayarak da örebilirsiniz. Şöyle 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. 24 ve 25. ilmek arasına işaretleyici koyuyorum. Evet, size daha iyi anlatabilmek adına koyuyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. 24 ve 25. ilmek arasına işaretleyicimi koydum. Tam ortada 2 ilmeğim var. Farklı sayıda yaptıysanız da yine ortada 2 ilmek kalacak şekilde ayarlayın. Evet, şimdi haroşa örerek ilerliyorum. Haroşayı ters örenler için ortadaki 2 ilmeği gösterdim arkadaşlar. Arka yüzde daha önemli. Çünkü arka yüzde o 2 ilmeği ters öreceğiz. Haroşa örerek ilerliyoruz. 24 ilmeğimizi. Evet, işaretleyici koymadıysanız sayın arkadaşlar. Evet, 24 ilmeğimi ördüm. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Bu 2 ilmeği de düz öreceksiniz. Ters örenler için göstermiş olduğum 2 ilmek düz olacak. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Kalan 24 ilmeğim de haroşa olacak. Haroşa örerek sırayı tamam. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Arka yüzde 24 ilmeğimi yine haroşa örüyorum. Ortadaki 2 ilmek gelene kadar haroşa örerek ilerleyelim. Evet, o ortadaki 2 ilmeğe gelince işaretleyicimi sağ şişime alıyorum. İpimi kendime doğru alıp bu 2 ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. 1, 2. Diğer işaretleyicimi de sağ şişime aldım. 2 ilmeğimizi örmeden sağ şişimizi aldık. Ön yüzde düz olan ilmeğimizi. Ve haroşa örerek
sıramızı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım, çevirdim, ön yüzdeyim. Şimdi ne yapacağız? Bu ortadaki iki ilmeğin hem sağında hem solunda eksiltme yapacağız. Yani ortadaki iki ilmeğe 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. 22 ilmek öreceğiz. 22 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Evet, 22 ilmeğimi haroşa ördüm. Ortadaki iki ilmeğime 2 ilmek kalmış. Bu iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Haroşayı nasıl örüyorsanız o şekilde kesin. Ben düz ördüğüm için düz olarak kestim. Ters olarak örüyorsanız ters olarak kesin. İşaretleyicimi sağ şişimi alıyorum. Bu iki düz ilmeğimi örüyorum. 1, 2. Bu iki düz ilmeğimizi ön yüzde öreceğiz. Arka yüzde örmeyeceğiz. İşaretleyicimi sağ şişimi aldım. Diğer iki ilmeğimi de ikisine bir örüyorum. Hem sağında hem solunda eksiltme yapmış oldum. Ve haroşa örerek sıramı tamamlayacağım. Her ön yüzde bu şekilde öreceğiz. Burun oyuntusu için. Evet, sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de o ortadaki iki ilmeği sadece örmeden sağ işimize alacağız. İpi kendimize doğru alıp o şekilde öreceğiz. Evet, burada 23 ilmeğim kaldı. Ön yüzde eksilttiğim için 23 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Evet, o iki ilmeğe gelince işaretleyicimi sağ şişimi alıyorum. İpimi de kendime doğru alıp bu ortadaki iki ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Diğer işaretleyicimi de alıyorum. Size daha iyi anlatabilmek adına taktım. Evet, iki ilmeğimi arka yüzden örmeden sağ şişimi aldım. Ve kalan 23 ilmeğimi haroşa örerek sıramı tamamlayacağım. Evet, sıramızı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım, çevirdim, ön yüzdeyim. Yine ortadaki iki ilmeğe 2 ilmek kalana kadar haroşa olarak örüyorum. Evet, ortadaki iki ilmeği 2 ilmeğim kaldı. Bu iki ilmeğin ikisini bir ördüm. İşaretleyicimi alıyorum sağ şişime. Artık çıkartabilirim çünkü belli arkadaşlar, düz ilmekler bariz belli oluyor. İki ilmeğin ikisini bir ördükten sonra iki düz ilmeğimi örüyorum. Diğer işaretleyicimi de çıkartayım. Sıradaki iki düz ördükten sonra sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Ve haroşa örerek sıramı tamamlayacağım. Sıramızı tamamlayalım. Evet, ön yüzden sıramı tamamladım, çevirdim, arka yüzdeyim. Ortadaki iki ilmeğime kadar öreceğim. Bakın yerleri belli. Alt tarafta bu şekilde çizgi, şerit oluşmuş. Sayarsak da 22 ilmek öreceğiz. Onları yine örmeden sağ şişimi alacağım. Evet, hiç saymadım. Belli arkadaşlar, gördüğünüz gibi.
22 ilmek sayarsanız da ipi kendime doğru alıyorum. Sıradaki 2 ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Ortadaki 2 ilmeğimizi örmeden sağ şişimizi aldık. Kalan 22 ilmeğimizi de haroşa örüp sırayı tamamlayalım. Evet, arka yüzden sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Yine ortadaki 2 ilmeği 2 ilmek kalana kadar haroşa örerek ilerliyorum. Evet, ortadaki 2 ilmeği 2 ilmeğim kalmış. Bu 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ortadaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Sonraki 2 ilmeğimi de ikisini bir ördüm. 2 ilmeği hem sağında hem sonunda eksiltme yapmış olduk. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Bundan sonra bu şekilde ön yüzde böyle öreceksiniz. Arka yüzde de o ortadaki 2 ilmeği örmeden sağ işinizi alacaksınız arkadaşlar. İlmek sayısı 34 tane kalana kadar bu şekilde devam edelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, şişimde toplamda 34 ilmek kalana kadar eksiltmemi yaptım. Şimdi bir düz bir ters şeklinde lastik örgü yapacağız. Bilek kısmı için. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldığım sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Sıradaki ilmeğim ters, sıradaki ilmeğim düz. Bir düz bir ters örüyoruz. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bir düz bir ters. Evet, bir düz bir ters örerek ilerliyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, bir düz bir ters örerek sıramı tamamladım, çevirdim. Arka yüzdeyim. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Karşımdaki ilmek düz, düzleri düz, tersleri ters öreceğim. Düz ördüm. Sıradaki ilmeğim ters, ters örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Evet, yine bir düz bir ters örerek ilerliyoruz. Bu şekilde örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım, çevirdim. Ön yüzdeyim. Yine lastik örgüme devam ediyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Ne kadar öreceğiz? Kaç sıra öreceğiz? Ben size ördükten sonra sayarak göstereceğim arkadaşlar. Beraber sayarak ne kadar ördüğümüzü anlayacağız. Evet, lastik örgüsü yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, bir düz bir ters şeklinde lastik örgümü tamamladım. Ne kadar ördüm? Şimdi şöyle esnetiyorum arkadaşlar. Bu ters sıraları sayacağım. Şöyle. Evet. Son haroşa sırası bu sıra arkadaşlar. Bu haroşa son haroşa sırası. Ondan sonraki tersleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 sıra örmüşüm. Şimdi fırfır yapacağız. Fırfır yapmak için de arka yüze geçmem lazım arkadaşlar. Şöyle katlayınca ön yüze düşsün diye fırfırı arka yüzden öreceğiz. Evet, bu sırada bir düz bir ters şeklinde lastik öreceğiz. Yani toplamda 21 sıra örmüş olacağız. Evet, sırayı tamamlayalım. Fırfıra geçeceğiz. Evet, ön yüzden sırayı tamamladım, çevirdim, arka yüzdeyim. Dediğim gibi fırfır yapacağız. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane ters örüyorum. 1 2 3. Kenar ilmekten sonra 3 ters ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm. Şimdi 4 ilmek ters örüyorum. 1 2 3
4. 4 ilmek tersten sonra bir doladım. Bir düz ördüm. 4 ilmek ters. 1, 2, 3, 4. 4 tersten sonra bir doladım. Bir düz ördüm. 4 ilmek ters. Bir dola. Bir düz ör. 4 ilmek ters. Bir dola. Bir düz. 4 ilmek ters. Bir dola. Bir düz ördüm. Kalan 4 ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, son kenar ilmeğimi de ters ördüm. Çevirdim. Arka yüzdeyiz. Arka yüz dediysem patiğimin ön yüzü, fırfırın arka yüzü arkadaşlar. İkinci sırası. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Karşımda 3 düz ilmek var. Düz örüyorum. 1, 2, 3. Kenar ilmekten sonra 3 düz ördük. Sıradaki ilmeğim ters örüyorum. Artırdığım ilmeği de ters örüyorum. 4 ilmek düz. 2 ilmek ters. Sıradaki ters ve bir sonraki artırdığımız ilmeği ters örüyoruz. 4 ilmek düz. 2 ilmek ters. 4 düz 2 ters şeklinde ilerliyor. Bu şekilde örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, sıranın sonunda en son 4 düzümü örüp sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Ön yüzdeyiz. İlk kenar ilmekten sonra 3 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3. 3 tersten sonra bir doladım. 2 düz örüyorum. Bir alttaki artırdığım ilmek ve sonraki düz ilmek. 4 ilmek ters. Bir doladım. 2 düz ördüm. Buradaki düz ilmek sayısı artırdığımız için çoğalacak. 4 ilmek ters. Bir dola. 2 düz. 4 ilmek ters. Bir dola. 2 düz. Evet, bu şekilde örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım, çevirdim. Fırfırın arka yüzündeyim. 4 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4. Kenar ilmekle birlikte 4 ilmek örmüş olduk. Buradaki terslerim 3 tane oldu. 2, 3. Diğer artırdığım ilmeği de ters örüyorum. 4 ilmek düz. 3 ilmek ters. 4 ilmek düz. Evet, son artırdığım ilmekle birlikte 3 ilmek ters. 4 düz 3 ters şeklinde ilerliyor. Sıramızı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım, çevirdim. Fırfırın ön yüzündeyim. Kenar ilmekten sonra 3 ters örüyorum. Bu ters ilmeklerim ön yüzde sabit arkadaşlar. Kenar ilmekten sonra 3 ters ördüm, bir doladım. Düz ilmeğim 3 tane gördüğünüz gibi. Birer tane artıyor her ön yüzde. 4 ilmek tersim sabit. 4 tersten sonra mutlaka bir doluyorum. 3 ilmek düz. 4 ilmek ters. Bir dola. 3 ilmek düz. Evet, bu düz ilmekler artıyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde devam edeceğiz. Ön yüzde 4 ilmekten sonra, yani 4 tersten sonra bir doluyoruz. Kaç tane düz ilmek varsa onları örüyoruz. Arka yüzden de bu 4 ters ilmek, arka yüzden 4 düz ilmek şeklinde örüyoruz. Onlar sabit olacak arka yüzden de. Böyle devam edeceğiz. Bu artırdığımız kısımlar arkadaşlar, ajurlu kısımlar 6 tane olana kadar örelim, sonrasını göstereceğim. Evet, fırfırı tamamladım arkadaşlar. Dediğim gibi bakın, bu ajurlu kısımlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olana kadar, yani 6 delik oluşana kadar ördüm.
Buradaki düz ilmeklerimde 3, 6, 7 tane olmuş. Şimdi kesim yapacağız. Hemen ilk 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. Sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi keselim. Evet, ilmeklerimi kestim. Son bir ilmeğim kaldı. İpimi uzun bırakıp kestim arkadaşlar ki dikmek için. İğneme de geçirdim. Bu son ilmeğin içinden iğnemi geçiriyorum. Evet, şöyle çektiriyorum. Şöyle ikiye katlayınca fırfır ön yüze düşecek. Evet, şöyle fırfırlı bölümü şöyle düz taraftan dikeceğim arkadaşlar. Şöyle karşıya geçiyorum. Karşıya geçtim. Buradaki ters telleri alacağım arkadaşlar. Ters olan telleri alarak dikeceğim. Karşıdaki ters teline geçiyorum. Burada da sıradaki ters teli alıyorum. Bir tane atlayıp ikinciyi de dikebilirsiniz. Çünkü haroşa değil. Çok sık olur dikim. Evet, bir tane atlayalım. İkinciye geçelim. Buradan da bir tane atlıyorum. İkinciye geçiyorum. Şöyle. Bir atladım. İkinci tele geçiyorum. Evet, düz kısmı yani fırfırlı kısmı arkadaşlar. Bu şekilde dikelim. Şöyle lastik kısmına kadar dikerek gelelim. Evet, lastikli bölüme geldim. Burada da şöyle birkaç tel bu taraftan dikeceğim arkadaşlar. Şöyle şu şekilde alıp dikeceğim bu sefer. Şöyle. Evet, ipi de çok uzun kesmişim. Şöyle biraz daha dikelim. Bir parmak kadar arkadaşlar. Dikelim. Yeterli. Evet, sonra şöyle buradan içe giriyorum. İç kısma giriyorum. Şöyle katlıyorum. Buradan da patiğimin düz kısmı oluyor. Sonra yine şöyle karşılıklı bu şekilde dikeceğim. Siz kendi bildiğiniz gibi de dikebilirsiniz. Benimle aynı şekilde de dikebilirsiniz. Evet, böyle. Buraya gelince de yine haroşa tellerini alalım arkadaşlar. Topuk kısmına gelelim. Topuk kısmında dikelim. Burada burun ucunda şöyle büzme yapacağım orayı. Orayı göstereceğim. Burun ucuna şöyle şu mesafe bir parmaktan birazcık fazla mesafe kalana kadar dikelim. Sonrasını göstereceğim. Bu alt kısmında şöyle karşılıklı iki teli alarak dikersiniz. Evet, dediğim gibi şu uç kısmında şöyle bir parmaktan birazcık fazla kalana kadar diktim. Şimdi bir tane atlıyorum, ikinci tele giriyorum. Bir atladım, ikinciye giriyorum ya da şöyle de girebiliriz. Bir atladım, ikinciye girdim. Bir atlıyorum, ikinciye. Bakın öbür tarafa geçtik. Şöyle çektiriyorum. Evet, burayı bu şekilde kapatalım.
iç kısımdan biraz geçtikten sonra, yani sıkıladıktan sonra içeriye girip düğüm atacağım. Evet, içeriden düğüm atalım arkadaşlar. Ben de atıp döneceğim. Evet, içeriden düğüm attım ve kestim fazlasını. Burun kısmı bu şekilde oldu. Aynı işlemi topuk kısmına da uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle burun kısmı yuvarlak olsun istiyorsanız. Şimdi bağcık yapacağız. Bağcığımız da böyle olacak arkadaşlar. Dilerseniz zincir de çekebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağız? Böyle bilmeyenler için göstermek istiyorum. 2 metreden bir karış fazla ip kestim. Şöyle ikiye katladım. İkiye katladım. Şöyle şunun üzerine koyayım. Diğer ucunu. Şöyle bu şekilde büküyorum arkadaşlar. Dışa doğru iyice büküyorum. Evet, bu şekilde iyice bükelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, bakın iyice büktüm. Şöyle diğer ucu alıyorum. Şöyle iki ucu birleştiriyorum. Bu şekilde eşit dağılmasını sağlıyorum arkadaşlar. Büktüğüm kısmının ve tam ters yönü de yapıyorum. Şöyle. Evet, burası biraz az olmuş. Şöyle. Tamamdır. Bu kısmı birbirine bağlıyorum. Yani düğüm atıyorum. Evet. Biraz daha düzelteyim. Tığ yardımıyla şöyle tığ yardımıyla geçeceğim arkadaşlar. Şöyle şuradan düz kısımları alacağım. Şöyle. Hatta şöyle yapayım. Bakın. Evet, düz kısmı içine alsam iyiydi ama evet, hatta böyle yapalım. Yine ilk gösterdiğim gibi bakın, düz kısmı üstte kalsın. Şöyle buradaki düz kısmı alıyorum. Böyle. Geçer arkadaşlar. Geçmez değil. Şöyle düz kısımları içine olacak şekilde. Bir tane atlayıp ikinciden de geçebilirsiniz. O zaman çok seyrek olur. Evet, bu şekilde geçelim. Başladığımız yere kadar gelelim. Evet, makinenin ayağını da geçirdim. Bu uç kısma da düğüm atacağım arkadaşlar. Diğeri aynı olsun şöyle. Şöyle hemen ucuna düğüm atıyorum ve sıkılıyorum. Şöyle ucunda keseceğim. Evet, biraz ayrık durdu ama şöyle bakıyorum. Sorun olmaz. Evet, şöyle çok çektirmiş de olabilirim. Evet, fiyonk şeklinde bağlıyorum. Evet, bitti arkadaşlar. 3 ay 10 ay arası rahatlıkla olur. Alt kısmı bu şekilde oldu. Şöyle. Evet. Çok tatlı, çok şirin. Böyle. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil, ileride örmek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında
bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.